İkinci makinamızla karşınızdayız. Emilia. Emilia, Naz'dan biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Heat exchanger yine. Fakat bu sefer vibrasyon pompa değil, rotary pompa var. Ne yapıyordu rotary pompa? Su tesisatına bağlantı imkanı sağlıyor ya da yine kendi üzerinde bulunan su tankını kullanabiliyorsunuz. Tercih tamamen size kalmış. İstiyorsanız tesisata bağlayabilirsiniz. Tabii ki araya bir arıtma koymak lazım. Şebekelerden gelen sular bu makineler için çok iyi değil genellikle. Bir arıtma sistemiyle makineniz için ideal kireç ve pH değerlerini içeren suyu elde edebilirsiniz. Su tesisatına bağlanan makinelerde damlalık ya da çekmece dediğimiz bu alan içerisinde biriken kullanılmış suyu da tekrar su tesisatına geri verme imkanı olabiliyor. Bazılarında var, bazılarında yok. Ama dediğim gibi tüm donanımları, en son özellikleri içeren Quick Mill'in Espresso Perfetto serisi bunu da tabii ki çözmüş. Çekmecenin içerisinde bir vida var. Onu açtığınız takdirde pis su giderine içeride biriken kahve artıklarını, işte karışık suyu ya da yıkama suyunuzu vesaire verebilirsiniz. Dolayısıyla tesisata bağlanabiliyor. Heat exchanger. Bir ilave özellik daha var. Burada görmüş olduğunuz PID ekranı. PID ekranı iki önemli özelliği içeriyor. Birincisi kazan ısısını değiştirerek dolayısıyla espresso ısısına değişiklik yapma imkanı sağlıyorsunuz. Böylelikle istediğiniz ısı değerlerinde kahvenizi demleyebilirsiniz. Tek bir sabit değere zorunlu değilsiniz. Kumanda burada tamamen sizin elinizde. Isılarla oynayabilirsiniz. Ama aynı ekran diğer bir özellik daha gelmiş. Shut timer özelliğini içeriyor. Espresso yaparken hedeflediğiniz süreyi buradan takip edebilirsiniz. Biraz sonra kahve yaparken o özellikleri de zaten yakinen görmüş olacaksınız. Yine Cool Touch buhar çubuğu ya da sıcak su çubuğu ve yine joystick sistemi. Bütün makineler bu sistem dahil demiştik. İçerideki kazan paslanmaz çelik. 1,8 litrelik bir sıcak su kazanı var içerisinde. Ve yine arkada 3 litrelik bir soğuk su kazanı var. Eğer tesisata bağlamayacaksanız onu kullanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi ufak bir buhar testi yapalım. Şöyle biraz çubuğun içinde biriken suları almak lazım. İsterseniz direkt burada göstereyim. Emilia. Yeterli. Güzel, çok fazla bir iniş olmadı kazanda çünkü büyük bir kazan var. Bir de sıcak su göstereyim size. Büyük fincanı kullanabiliriz. Americano'lar için ideal. Biliyorsunuz espresso üzerine ya da öncesinde sıcak su koyup Americano yapabiliyoruz. Sıcak suyumuz da böylelikle hazır. Cool Touch olduğu için rahatlıkla oynayabiliyorum. Şimdi espresso yapalım isterseniz. Öğütücümüz Rocket Fausto. Biz şimdi burada sepete 18 gram kahve almaya çalışacağız. Tartıyorum. Bütün bu seri paslanmaz çelik, ahşap saplı güzel bir tamperle geliyor. Böylelikle ilave tamper alma gereksinimiz de yok. Cam fincanları kullanacağım bu sefer. Flashlıyoruz. Hemen kaldıralım. Shut timer'ı görüyorsunuz. Ben 25 saniye hedefliyorum. Bakalım öğütücü ayarlarımız doğru mu, güzel yapılmış mı? Tabii şu anda makineyi anlatıyoruz. Biraz daha detayla çalışırsak öğütücü ayarlarını da ideal hale getirebiliriz. 24 ve 25. Tabii kahve önemli demiştik. Bizim burada biraz gövdeli, güzel bir İtalyan roast çekirdeğimiz var. Biliyorsunuz bizim miscela çekirdekler. Şahane bir espresso görüntüsü karşımızda. Bunun bir tanesi de Americano olsun. Biraz önce sıcak suyu gösterdim ama yine devam edelim. Evet, sıcak suyu aldık. Çok sessiz bir makine. Tank izolasyonu var. Aynı zamanda da işte pompa etrafı ve cihaz içerisindeki izolasyonlar var. Double Americano da yapabiliriz. Double Espresso'dan. Böylelikle oldukça kuvvetli ve bol kremalı. Fatih içer misin? Buyur. Afiyet olsun. Geniş çekmece bahsettik. Tüm modellerde mevcut. Çekmecenin gideri var. Paslanmaz çelik. Gövde de öyle. Kazanlar da öyle. Dört dörtlük bir makine. Buhar gücü her zaman için hazır ve nazır bir şekilde duruyor. PID ve bu ekranın menüsüyle ilgili size bir iki bilgi vermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz şu iki küçük
düğme. Aynı anda bastığımız zaman menüye girebiliyorsunuz. T2 yazısı çıkıyor ve buradan kazan ısısını 121, 122, 123 kaça kadar gidiyor bakalım. 127, 128 tekrar başa dönüyor. 128 dereceye çıkartabiliyoruz. Bu haliyle bıraktığımız zaman sistem otomatikman hafızaya alıyor ve burada biraz sonra göreceksiniz manometre biraz daha yukarı gidecek. Bu ne sağlıyor? İki şey. Birincisi buhar gücünün epey yüksek olmasını sağlayacak. Buharı kullansanız da kolay kolay manometre aşağılara inmeyecek, birinin altına pek geçmeyecek. Tabii ki bunun ikinci faydası da dolayısıyla espresso ısısını, heat exchanger sistem olduğu için kazan ısısını değiştiriyoruz. Bunun bir sonucu, bir fonksiyon olarak espresso ısısı da değişiyor. Kazan 123 olduğu zaman gruptan İşte atıyorum 92-93 derece alıyorsunuz. 125 olduğu zaman 95-96 derece gibi ısıları istediğiniz gibi yapabilir. Bunun için bir skalada mevcut olacak. Oradan takip edilebilir. Onun dışında menüde shut timer özelliğine dönüyor. Zaten espresso yaparken biraz önce görmüştük. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hiç çekinmeye gerek yok yani. Cooltouch süper. Sebastiano'ya geçelim.